Arkadaşlar selamlar. Şimdi bugünkü e, risk iştahımızı ayarlayalım. Bugün ekonomik takvimde herhangi bir şey görünmüyor. Şimdi bunu artık görselle ifade edeceğim için o not kısmını da es geçeceğim. Notumu da buraya yazmış olayım. Bugün risk iştahımızı biraz açacağız. Yani 50 ile 90 arası risk iştahını açacağız. Öncelikli enstrümanlarımıza göre. Şimdi bu görsele bir de şey ekledim. Yani mevcut pozisyonların grafiğini de eklemiş oldum. Ons altında bir tane var, Tesla'da bir tane var, GBP'de var 9 tane, Euro'da var 3 tane, bir tane de AVAX'da var. Şimdi orta ve uzun vade portföy için portföye bir tane AVAX, bir tane Tesla ve bir tane de ons altın, gümüş altın, gümüş ons eklemek istiyorum. Euro USD'de 3 tane lotumuz var. Bunu tamamladık. GBP'de fazla var. Bu GBP'yi azaltacağız. Dünden bugüne kapanan da iki tane işlemimiz var. Gümüş onsla ortalama kar hedefimizi, günlük olarak kar hedefimizi bugün almışız. Yalnız dün istediğimiz gibi kar hedefini tutturamadık. Hatta şöyle söyleyeyim. Şöyle yapalım. Şunu 10 yapalım. Ona göre bakalım. Dün 10'du, bugün 11. Aslında ikisinin ortalamasına bakarsak tutturmuşuz da yani 22 günlük ortalamamıza 27 dolar. Hatta şunu 3 günlük yapalım ki pazartesinden bu zamana kadar olana bir bakmış olalım. Evet 43 euro gözüküyor. Yani günlük hedeflediğimiz kar oranını da içeriye almışız. Kasamızda 760 euroya çıkmış. Şimdi bu görseli yayınlayacağım. Videonun kalan kısmını da akşam ABD piyasaları açıldığında çekerek yükleyeceğim. Ama bugünkü risk iştahımız yani buy bölgesi başlangıcımız 50 ile 150 arası yapacağız. Alıcı olacağımız önceliklere 50, öncelik olmayanlara daha yüksek kademe koyacağız. 70, 90 gibi. Şimdilik videoyu burada keseyim. Akşam tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Arkadaşlar selamlar. Şimdi videonun ikinci kısmına geçeceğim. Şu an saat 4.30 oldu. Yani ABD piyasaları açıldı. Biz bugün ne yaptık? Risk iştahımızı açtık ve ilk alımı GBP USD'de yaptı. İkinci alımı da gümüş onsta yaptı. Onu da şöyle göstermiş olayım. Bakın burada işlemi yaptığında zaten alarmla bize bildiriyor. GBP USD'yi 1.21 onda almış, stop loss'unu ve TP'sini yazmış. Ama ben aynı şekilde gümüş onsta da yapmış bunu. Ama ben bunların hem stop'unu hem de TP noktalarını iptal ettim. Niye? Çünkü bir portföy ayarlaması yapacağım. Şeyde yapmama gerek yok aslında, bu ons altında yapmama gerek yok ama olsun. Burada en fazla pozisyonumuz GBP USD'de var. Bunun şeyini iptal ettim. Şöyle göstereyim. Çünkü 1.23 civarına kadar
bizim GBP USD'de alım tarafında pozisyonlarımız var. Yani buradan alttan aldıklarını yukarıya çıktığında yukarıdakini kapatacağım. Kar almaktan daha ziyade pozisyon taşıma yapmış olacağım. Bu ons altında, pardon, gümüş onsta, bakın bu şuradan zaten alımı yaptık. Gümüş onsta zaten bir tane pozisyonumuz vardı. İkinci pozisyonda buradan aldı. Hatta buna şeyi koyabilirim. TP koyabilirim. Çünkü elimde zaten bir tane var. Bu kendisi otomatik olarak iç süren stop loss'la pozisyonu taşısın. Buradan eğer ki ola ki aşağıya gelirse de zaten gece saat 12'ye kadar, yani yeni güne geçene kadar oluşacak olan fiyat hareketlerinde buradan eğer aşağıya bir düşüş olursa ve stop olursak biz buradaki alt tarafta 23.37'ye fiyat gelirse buradan olacak. Gelmez de bir stop olduktan sonra tekrar yukarıya giderse yine 23.70'ten pozisyonu açacaktır. Şimdilik bu kadar. Evet, dediğim gibi iki tane ekstra pozumuz var. İki tane poz artık. Bir tanesi GBP USD'de, bir tanesi de gümüş onsta. GBP USD'de hala şu anda alım noktalarında görünüyor. Bu videoyu bu şekilde bitirmiş olayım. Bugünkü risk iştahımızın yukarıda olduğunu söylemiştik ve Expert Advisor'da hedef kanalın %50'si olduğunda işleme başlasın diye ayarladık. Yani risk iştahımız bugün açık. Bunun da sebebi sabahki attığım görselde de izah etmiştim. Yarın TÜFE verisi var. TÜFE verisinde verinin piyasalar için iyi geleceğini, yani TÜFE'nin düşük geleceğine göre bir pozisyon alıyorum. Eğer ola ki benim beklediğim gibi bir veri gelirse oluşacak olan, şimdi bakın mesela AVAX'ta da bir tane açtı. AVAX'ta da şey yapmayacağım. AVAX'ta, çünkü benim AVAX'ta elimde pozisyon var. Hatta evet, AVAX'a da dokunmayayım. AVAX'ta şey yapmış olsun. Kendisi stop ya da TP'yi kovalasın. AVAX'a bir bakayım neymiş. Evet, AVAX'ta bunu da muhtemelen %50'ye göre ayarlamışımdır. Yok, bunu mesela %90'a göre ayarlamışım. Niye? Çünkü bunda volatilite çok yüksekmiş. Burada görüyorsunuz. Mesela bu 26, ne kadar düşük bu oran olursa o kadar yüksek volatilite var demektir. Kriptoya göre baktığımızda mesela Ethereum %43, bununki düşük. Bitcoin %68 ama AVAX'ın %26, yani yüksek volatilite olduğunu gösteren bir enstrümandır. Yani bütün enstrümanların algoritma volatilitesinde hesaplıyor. Bu video şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.